Herkese merhaba. Bu videoda sizlerle beraber Türkiye'de Google'ye Norveç ile ilgili en çok arattırdığınız yani en çok sorduğunuz 22 sorunun cevabına bakacağız. 22. soru. Norveç neden dünyanın en mutlu ülkesi? Norveç, Birleşmiş Milletler'in 2017 Dünya Mutluluk Raporu'nda bayrağı Danimarka'dan devralarak ikinci sıraya oturdu. Norveçlilere göre düzgün işleyen kamu düzeni, bedava sağlık ve eğitim hizmeti ile iş ve özel hayat arasındaki denge, listede birinci sırada yer almalarının başlıca sebeplerindendir. 21. soru. Norveç göçmen alıyor mu? Evet, 2022 yılında Norveç göçmen alımı yapmaktadır. Norveç, çalışma, iş kurma, eğitim alma veya aile birleşimi gibi çeşitli nedenlerle göçmenlik başvurusu yapan yabancı ülke vatandaşlarını kabul etmektedir. Bonus soru. Norveçli kızlar nasıl ayarlanır? Bu ne biçim soru lan? Burası Esra Erol ile evlenme programına mı benziyor? 20. soru. Norveç'te nasıl iş bulurum? Norveç'te iş bulmak çoğu zaman zor olabilir. Özellikle ilk yıl Norveççenizin olmaması ve çevreye hakim olmamanızdan dolayı iş bulmakta zorluk çekebilirsiniz. İngilizcenizin olması size iş bulma konusunda epey yardımcı olabilir. Fakat hemen hemen her şehirde ve her yerde Konya'dan, Türkiye'den daha önce gelmiş buralarda restoran açmış, özellikle ilk zamanlarda onların yanında çalışarak durumunuzu anlatabilirsiniz. Eminim size yardımcı olacaklardır. Ayrıca çevrenizde hiç kimse yoksa internet üzerinde bulunan www.fin.no sayfası üzerinden de işleri kısmına gelerek iş seçeneklerine bakabilir ve oradan da başvurunuzu yaparak CV'nizi gönderebilirsiniz. Norveç kışın kaç derece? Norveç tarihinin en sıcak kış günü 19 derece ile mevsim normallerinin 25 derece üzerine çıktı. Norveç'in batı kesimleri Ocakbaşı için sıra dışı günler yaşıyor. Normalde dondurucu soğukların yaşanması gereken bölgelerde sıcaklıklar mevsim normallerinin 25 derece üzerine çıktı. 18. Norveç'te güneş neden batmıyor? Dünyanın hareketinden kaynaklanan eksen eğikliği sonucu kutuplarda 6 ay gece 6 ay gündüz yaşanıyor. 17. soru. Norveç neyi ile ünlü? Norveç'te sıkça tüketilen yiyeceklerden bir tanesi rengeyi eti. Bol olduğundan bolca tüketiliyor. Ayrıca Norveç'in somon balığı ve kendilerine özel bir peynirleri bulunmaktadır. Burada brunost diyorlar. Kahverengi bir peynir. 16. soru. Norveç'e hangi ayda gidilir? Eğer kışın Eylül-Mart arası Norveç'i ziyaret ederseniz muhteşem kuzey ışıklarına rastlayabilir. Yazın ise Nisan-Ağustos arası beyaz gecelerin keyfini çıkarabilirsiniz. 15. soru. Norveç vatandaşı nasıl olunur? Son 10 yıl içerisinde en az 7 yıl Norveç'te yasal yollardan ikamet etmiş olmak, 18 yaşından büyük olmak ve yeterli derecede Norveççe bilmek ve geçerli bir Norveç oturum iznine sahip olmak, Norveç'te yaşanılan süre boyunca herhangi bir sabıka kaydına sahip olmamak gibi. 14. soru. Ben Türkiye'de üniversite okudum. Diplomam Norveç'te geçerli midir? Diplomam ile kendi mesleğimde çalışabilir miyim? Norveç'teki eğitim sistemi Türkiye'deki eğitim sisteminden farklı olduğundan Türkiye'de aldığınız diplomayı Norveç eğitim sistemine uyarlamak için ilk önce devlet kurumundan onaylatmanız gerekmektedir. Bu da www.nokut.no sayfası üzerinden yapılır. Gerekli bilgi ve belgeler bu devlet kurumuna gönderilir. Diplomanızın onaylanması süresi 3 ile 6 ay arasında değişmektedir. Bu diplomanız ile Türkiye'de sahip olduğunuz meslek ile Norveç'te bulunan aynı meslek ile karşılaştırılıp geriye kalan artı ve eksilerine göre onay verip ya da bu bölümde çalışıp ve ilerlemek için ne yapmanız gerektiğini size söylüyorlar. Örneğin Türkiye'de bulunan çoğu ön lisans bölümü Norveç'te olmadığından istediğiniz bölümü baştan okumanız daha faydalı olacaktır. Tabii ki de diplomanızın onaylatılması çalışacağınız anlamına gelmemektedir. Çalışacağınız kurumda Norveççe konuşmanız gerektiğinden dolayı iyi bir Norveççe dil seviyesine sahip olmanız gerekir. 13. soru.
Norveç insanları nasıl? Norveç'in soğuk havasına bağlı olarak insanları da soğuk ve biraz mesafeli olarak davranırlar. Genellikle insanlar mesafeli ve mütevazidir birbirlerine karşı. Özellikle nezaket kodları Doğu ve Avrupa ülkelerinden farklıdır. 12. soru. Norveç'te eğitim ücretli midir? Hayır, Norveç'te eğitim ilkokuldan başlayarak üniversiteye kadar tamamen ücretsizdir. Dönem dönem küçük miktarda harçları bulunmaktadır fakat eğitim genel itibariyle ücretsizdir. Bu ayrıca yurt dışından gelenler ve Avrupa ülkesi olmayan ülkelerden gelenler için de ücretsiz olarak eğitim sunulmaktadır. 11. soru. Norveç'e nasıl giderim? Norveç'e gelebilmek ve burada yaşamak için ilk önce vize iznine sahip olmanız gerekmektedir. Çeşitli vize türleri bulunmaktadır. Turist vizesi, iş vizesi, aile birleşimi vizesi, iltica vizesi gibi çeşitli vizeler üzerinden Norveç'e gelebilirsiniz. Fakat bu konu detaylı ve önemli bir konu olduğundan daha önceki Norveç videolarımda detaylı bir şekilde anlattım. 10. soru. Norveç'te ırkçılık var mıdır? Dünya üzerinde bütün ülkelerde olduğu gibi Norveç'te de ırkçılık vardır. Her ne kadar Norveç'te ırkçılık az da olsa bir gerçek olarak vardır. Bir kişiyi dış görünüşüne bakarak onun ırkçı olduğunu söylemek elbette yanlış olur. Bu olsa ancak sizin kendi ön yargılarınız olur. 9. soru. Norveç'in başkenti neresidir? Norveç'in para birimi nedir? Bunu tek soru olarak kabul ediyorum. Norveç'in başkenti Oslo'dur ve Norveç'in para birimi ise Norveç kronudur. Bugünkü kurlarla 100 Norveç kronu 170 TL ile eşdeğerdir. 8. soru. Norveç'in geçim kaynakları nelerdir? Geçim kaynakları bakımından Norveç, Avrupa'da kişi başına düşen gelirin en yüksek olduğu ülkelerden bir tanesidir. Ülkenin en temel geçim kaynakları petrol, balık ve turizmdir. Üç tarafı sularla çevrili ve fiyort bakımından zengin olan Norveç, balıkçılıkta dünyanın önde gelen ülkelerindendir. Norveç nasıl zengin oldu sorusunun cevabıdır aslında. Balıkçılık zaten vardı ve petrolün de bulunmasıyla Norveç zengin bir ülke haline geldi. 7. soru. Norveç'te asgari ücret ne kadar? Bir temizlik personelinden örnek vermemiz gerekirse, bu yıl Norveç asgari ücret saat başına 188 kron ve haftalık çalışma saati 36 saattir. Bu kişi haftada ortalama 6800 kron maaş alıyor anlamına gelir. Bu maaş doğrultusunda et, süt ve gıda maddeleri oldukça uygun. 6. soru. Norveç'in dini inancı nedir? Nüfusu 5.800.000 civarında olan Norveç'in dini inancı resmi olarak Protestan Lutheristtir. Hristiyanlık, Norveç kralının 11. yüzyıl başlarında Hristiyanlığı kabul ederek ülkede yayılmış ve günümüze kadar ülkenin yaygın dini olarak devam etmektedir. Bir sonraki soru, Norveç'te yaşamak için ne yapmalıyım? Norveç'te yaşamak için geçici oturum iznine sahip veya sahip olan kişilerin ailesinden biri olmak, Norveç'te sürekli olarak ikamet ediyor olmak, geçici oturum izninin bulunması ve belli bir seviyede Norveççenizin olması. Norveç, doğa güzellikleriyle ve ekonomik refahıyla tanınmaktadır. Bu özellikler ülkeyi son yılların gözde güç merkezi haline getirmiştir. Dünya Mutluluk Raporu'nda üst sıralarda yer alan ülke, sağlık, özgürlük ve sosyal destek hizmetiyle öne çıkmaktadır. 3. soru. Schengen vizesine ne zaman başvurabilirim? Planlanan ziyaret tarihinizden en erken 3 ay öncesinden başvurabilirsiniz. Seyahatim boyunca birkaç Avrupa ülkesini ziyaret etmek istiyorum. Ne yapmalıyım? Vizeye başvurduğunuzda bilgiler arasında size 2 seçenekli vize türü sunmaktadır. Birincisi tek girişli vize tipi, ikincisi ise multi vize. Yani örnek veriyorum, eğer tek girişlik vizeniz varsa bir kere Norveç'e girdiniz ve çıktınız, bitti. Tekrardan başvuru yapmanız gerekecek. Fakat vize türünüz multi vize ise Norveç'e girebilirsiniz. Başka bir Avrupa ülkesine gidebilirsiniz. Daha sonra bu ülkelerden çıkıp tekrar gelebilirsiniz. Fakat vaktinizin olması lazım. Yani 3 ay süre içinde. Son soru. Norveç'i ziyaret için Schengen vizesi almak zor mu? Hayır, zor değil. Gerekli şartları sağladığınız takdirde
Ziyaret amaçlı yapılan vizelerin %90'ı UDI tarafından olumlu sonuç verir. Yeter ki ziyaret süreniz bittiğinizde tekrardan ülkeden çıkacağınızdan emin olsun. Vizeniz hemen onaylanır. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bu videoda şimdilik bu kadar. Norveç ile ilgili Google'ye en çok sorduğunuz soruları cevapladım. Eğer bu sorular haricinde merak ettiğiniz başka sorular varsa videonun yorum kısmında belirtmeyi unutmayın. Videoya like atarak destek olabilirsiniz. Bir dahaki videoda görüşmek dileğiyle, hoşça kalın.